içinizdeki boşluk arama dürtüsünün en önemli nedenlerinden biri olabiliyor. Hatırlıyorsunuz, Aramasını Nasıl Sağlarsın isimli videomuzda eğer hatalı taraf karşı tarafsa aramanız onu güçlendireceğinden ve sizi o ilişkide daha güçsüz, daha önemsiz bir pozisyona sokacağından bahsetmiştim. Ve böyle bir durumda onun arama ihtimalinin çok zor olduğundan bahsetmiştim. Şimdi böyle bir duruma gelmektense o arama dürtüsünü yönetmek her zaman çok daha iyi bir seçimdir. Şimdi bunu nasıl yönetebilirsin ve o ilişkide nasıl kendini daha güçlü kılabilirsin, bundan bahsedeceğim. Onsuz kendini boşlukta hissetmenin nedeni onunla olduğun vakitlerde ya da onsuz onda olduğun vakitlerde aşırı derecede onda olmandan kaynaklanıyor. Düşünsel olarak, duygusal olarak ya da birlikte vakit geçirdiğinde hayatında o kadar çok aldığın için aslında verdiğin aşırı anlamdan kaynaklanıyor ve hayatından uzaklaştığında sanki umutsuz, sanki yalnızlaşmış, ıssızlaşmış, karanlıkta kalmış gibi hissediyorsun. Ve o ateşi almak için onu arıyorsun. Bak, sağlıklı ve güzel bir ilişkide bu muhteşem bir şeydir. Ama karşındaki kişi biraz zorba, biraz daha sana ilgisiz, belki de seninle hoşlanmıyorsa böyle bir şey yapmak beyhude bir çabadır çoğu zaman. Bugün işte o karanlıkta kaldığın anlarda ateşi nasıl bir başkasından değil de kendi içinde yakarsın, bugün ondan bahsedeceğim size. İşte bu ateşi yakmak için bugün sizlere bir meşale uzatıyorum. Harika 5 madde söyleyeceğim size, yol gösterecek bu konuda. Arama dürtüsü geldiği zaman birinci yapacağın şey bir kendinize gelmek. Ne demek kendinize gelmek? Bir fırsat kaçmıyor. Şimdi bu dürtüsel bir eylem, refleks olarak aslında olduğundan dolayı öncelikle aklın bir başa gelmesi gerekiyor. Şimdi akıl baştan gidince ne geliyor? Duygular ve dürtüsellik geliyor aslında. Bir sabitlenmen, bir yavaşlaman, bir derin nefes alman, dur bir dakika. Kaçan bir şey yok, bir fırsat yok. Bir hata yapmak üzere olabilirsin belki, belki olmayabilirsin. Duruma göre değişir ama karşı tarafın hatalı olduğunu biz burada varsayıyoruz. O yüzden bir dur, bir düşün, bir bekle. Kaçan bir şey yok, önünde bir fırsat yok. Durup biraz beklemek, bir nefes almak bu dediğim şeyleri uygulaman için harika bir avantaj sağlayacak sana. İkinci nokta şu, onu araman ya da ona mesaj atma ihtiyacın, bir anda storylerine bakma ihtiyacın dürtüsel mi yoksa ilişkisel mi? Yani karşılıklı bir şey mi? Güzel bir ilişkide mesaj atabilirsin, arayabilirsin de, yazabilirsin de tabii ki. Bu belli bir alma verme dengesinde olduğunda orada 3 adım atıp da 1 adım alan da sen olmayacaksın. Bu dengeye bakarak aslında böyle bir denge içinde yazmak, çizmek tabii ki güzel. Bu duygusal anlamda bir ilişkinin gerekliliği olarak mı işliyor? Yoksa karşı taraftan sinyal almamana rağmen bu benim dürtülerimden mi geliyor? Şimdi bunun ayrımı önemlidir. Nasıl bunu bilebilirsin? Dürtüsel olan şeyde bedensel bir hareketlilik vardır. Hemen eyleme geçmek. Bir anda kendine ararken bulursun, telefonda bulursun. Bir anda storylerine bakıyorken bulursun. Bir anda mesaj yazma dürtüsüyle attım atacak olursun ve atarsın. Dürtüsel olduğu zaman da aslında düşünmeden biz tepki veririz. Düşünmeden tepki verdiğin zaman sonrasında da hem seni önemsizleştirebilir o ilişkide hem de aslında hatalı kararlar vermene neden olur. Düşünerek adım atmak her zaman çok iyidir. Yani aklın başından gittiğinde aklını tekrar toplayabilmen gerekiyor o ilişkide. Karşı taraf seni kabul etmeyen bir iletişim kullanıyorsa, üstüne bir de hatalıysa, arama dürtüsü geldiğinde yaklaşıyorsan bir durup düşünmek gerekir. Bunu nasıl daha iyi bilebilirsin? İlk tetikleyiciyi bul. Resimlerine baktığında mı daha çok geliyor? Aklına onunla ilgili anıları düşündüğünde mi aklına daha çok geliyor? Yoksa işte kendiyle ilgili onun sözlerini mi daha çok düşünüyorsun? O ilk tetikleyiciye basma arkadaşım. Mutlaka o dürtüyü tetikleyen bir şeyler vardır. Belki aynı vakitte hep bir şeyler yaptığınız bir an vardır. Belki kahve içtiğiniz, belki hep sana aynı vakitte mesaj yazdığı bir an vardır. O tetikleyicileri farkına varman ve en iyi ihtimalle de o tetikleyicilerin yerine başka bir şeyler yapman senin çok daha işine yarayacaktır. Duygularımızdan uzaklaştıkça aslında gerçek duygularımızı hissedemiyoruz. Ve gerçekten duygularımızı hissedemediğimizde belli bir vakitte almaya alıştığımız duyguları arıyoruz, hissi arıyoruz. Onunla olan geçirdiğin o vakitte ya da onu düşünürken geçirdiğin o vakitteki hisleri arıyorsun. Aslında bir anlamda acıdan kaçmaya çalışıyoruz ama acıyı kabullenmeyi reddediyoruz. Bazen acıyı yaşamak, acıtsa bile o acıyla yüzleşmek seni daha da güçlendiriyor. Şimdi buna bir alternatif daha çözüm söyleyeceğim. Duygularınızla temas halinde olun. Ne demek istiyorum mesela arkadaşlar?
Duygunu hisset. Sana sevgi yokluğu çektiriyor belki, belki ilgi yokluğu çektiriyor. Sen burada seni hırpalıyor ve sen burada o sevgiyi, o ilgiyi almak için debeleniyorsan aslında kendi umutsuzluğundan, kendi karamsarlığından o sırada kaçıyorsun demek. Gerçek duygun burada üzgün, kırılmış, buruk olabilir ve sen bu histen kaçtığı zaman sana yaptığının bile farkında olmayabilirsin arkadaşım. İşte bu yüzden uyanmak için kendi duygularını temasa geçmen ve hissetmen gerekiyor başta. Duyguların sorumluluğunu al. İşin sonunda sana iyi gelmeyen birisinden bunu istemen celladını yemeğe davet etmek gibi bir şey oluyor. Bunun farkına varmanız da o dürtüsel bir şekilde arama eyleminizin önüne geçecektir. O buruk ve kızgın, üzgün duygularını hissettin peki. Burada ne yapacaksın? 4. maddede bunu açıklıyorum şimdi. Bunları hissedebilirsiniz. Yani bu olağanüstü bir durum değil. İnsanız hepimiz ve bunları hissetmeniz kadar normal bir şey yok. Bazen bunları da hissetmemiz gerekir ve bunlardan kaçtıkça aslında hep bir başkasının kurbanı, bir başkasına aslında tutulmaya başlarsın. Güçlenmek aslında duygularını hissedip kendi kendine şarj etmekle mümkün oluyor. Kendini o anda yargılama. Kendini o anda suçlamayı bırak. Ben sevilecek bir insan değilim. Herkes böyle yapıyor. Lanet olsun. Bu gibi ifadeleri bırak. Yargılarından kaçınmak yerine kendine biraz merhamet göstermeye başla. Onun böyle davranması senin önemsiz, değersiz ya da senin kötü biri olduğunun kanıtı asla olamaz. İyi davranması da değerli birinin olduğunun kanıtı olamaz. Bunun kanıtı senin kendine nasıl davrandığınla ilgili bir şeydir. Kendine biraz şefkatli olmayı öğrenebilirsin. Kendini acıtmadan önce birazcık merhametli olmayı deneyimleyebilirsin. Kendin için güzel arkadaşım. Hepimiz bazen bu hatayı yaparız. 5. nokta ise anlamlı hissetmek için, anlam bulmak için bu anlamı dışarıda ararız. Oysa ki gerçek anlam içinde keşfettiğin ve dışarıda aslında bir Lego gibi birleştirdiğin bir şeydir bu. Ama biz o Lego'nun parçasını bir başkasıyla hayatın anlamı yapmaya başlarız. Bu ilişkilerde farkında olmazsak herkesin yapabileceği bir hatadır. Anlamlı hissetmek için dışarıda ya da bunu birinden almaya çalışmayın. Kendinizin kim olduğu konusunda yeniden bir fikir birliğine varın. Kendindeki iyiyi bul, dışarıda iyi yaptığın bir şeyi bul. Sen kendini benzersiz yapan o özelliği keşfedip hayat amacında buluşturduğun an işte kendi hayatında daha yaşamış, daha dolu dolu hissetmeye başlarsın. İşte o boşluk duygusu da seninle ilgili şeyler arttıkça hayatında minimalize olmaya başlar. Kendini birazcık içinde büyüttükçe daha güçlü olmaya başlarsın. Sınırlı bir süresi olan ve sonlu bir hayatınız var. Bir tane hayatınız var. Bu hayat sizin. İsterseniz yırtıp atacaksınız, buruşturacaksınız. İsterseniz harika şeyler yazacaksınız, bir destan oluşturacaksınız. Destanı bırak, kendinle mutlu bir hikaye oluşturman da yeterli. Ve şimdi söyleyin bana, öncelikle bu hayatı kimin için yaşayacaksınız?